Herkese İstanbul'dan selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bir süredir Türkiye'ye geri geldim. İstanbul'dayım. Burada ameliyatımı oldum. Kulak zarıyla ilgili ve bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. İstanbul'da ne kadar kalacağım, Türkiye'de ne kadar kalacağım, planlarım neler? Bunlar hakkında biraz bahsetmeye çalışacağım. Enerjim düşük olabilir. Daha yeni 3 gün oluyor ameliyat oldum ve dinleniyorum. Zor geçiyor, sandığımdan, düşündüğümden çok daha zor geçiyor diyebilirim. Birçok kaynakta kulak zarı ameliyatı çok basit olduğu yazıyor, bilgiler var. Benim gözümde kesinlikle basit bir ameliyat değil. Hasta için çok da basit bir ameliyat olmadığını düşünüyorum. Sonuçta kulak, işte ağrısı olsun, kanaması olsun, içinde zaten bir sürü tamponlar var. Onun verdiği rahatsızlık olsun. Bunların hepsi etken. Biraz bunlar hakkında da sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Türkiye'de ne kadar kalacağım? Ne zaman Bali'ye geri döneceğim? Planlarım neler? Bunlar hakkında da sizlere biraz bilgi vermeye çalışacağım. Enerjim için kusura bakmayın. Dediğim gibi hala aslında iyi hissetmiyorum. Genelde evde dinleniyorum ama şu anda aşağı indim. Hem biraz temiz hava olsun hem de sizlere bir video çekeyim istedim. Bugün bayramın ilk günü. Herkese buradan ailesiyle, sevdikleriyle mutlu bayramlar diliyorum. Sağlıklı bayramlar diliyorum. Sağlığımız çok önemli. Bunu her zaman tabii unutuyoruz. Tekrar başımıza bir şey geldiğinde bunu hatırlıyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte güzel bayramlar diliyorum. Bugün bayramın ilk günü. Ben de bu videoyu çekip hemen sizlere atacağım. O yüzden benim videolar zaten çektiğim zaman en fazla 1-2 gün editleyip hemen atıyorum. Yani güncel videolar. Benim videolar bir hafta önce ve bir ay önceki hiçbir videom yok. Ben genelde çeker hemen atarım. Şimdi biraz bahsetmek istiyorum. Tabii beni takip eden, bütün videolarımı izleyen bir sürü izleyici var. Onlar da merak ediyor. Öncelikle ben Bali'de ameliyat olacaktım. Doktora gittiğimde bana randevu verdi, 15 gün sonra ameliyatımı yapabileceğini söyledi. Ben de bunu kabul ettim. Ancak bir gün öncesinden benim çalıştığım, yani Türkiye'de benim bir çalıştığım banka var. Bu şifrede sıkıntı oldu ve iptal oldu. Kesinlikle giriş yapamadım uygulamadan. Bu sebepten dolayı da benim acilen Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Zaten Türkiye'ye gelmek zorundaydım bir zaman sonra. Hep erteliyordum. Çünkü burada birikmiş işlerim vardı. Türkiye'de içerik üreticilerine vergi zorunluluğu geldi ve bunu da zaten halletmem gerekiyordu. Bunun dışında benim buradaki Türk hesabımdaki param var. Yani ben o paraya erişim olmadığı zaman benim için çok büyük sıkıntı olurdu. Bunun yanı sıra da burada işte avukatla işim var, başka işlerim de var. Şimdi sosyal medyadan işte hakaret, küfür, tehdit gibi şeyleri burada biz vekalet verip kendisine iletebileceğimiz. Yani böyle birçok işlerim aslında vardı, gelecektim ama yıl sonu veya önümüzdeki yıl başından sonra düşünüyordum. Ancak bu bankamda sıkıntı çıkınca, iptal olunca benim bütün ödemelerim aksayacaktı. Ve YouTube'dan gelen gelir de benim Türkiye'ye geliyor. Endonezya hesabıma değil. Çünkü benim YouTube kanalım Türkiye'de oluşturuldu. O yüzden burada yapılması gerekiyor. Şöyle de olabilirdi. Ben Türkiye'de tanıdığım bir arkadaşıma, dostuma vekalet verip burada işlerimi halledebilirdim. Ama yani bu uzaktan halledebilecek kolay işler değil. Yani bir de herkesin işi var, gücü var. Kime rica edeceksin? Ben de şöyle bir durum oldu. Şimdi bazı kötü niyetli izleyiciler de tabii ki aramızda her zaman var, olacak da. Sen Bali'de olacaktın ameliyatı. Ne oldu? İşte orada olmadın, bak geldin burada oldun gibi böyle bu işin içinden bir şey arıyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Ben Bali'de 15 gün sonraya verdi bana ameliyat günü. Ben orada ameliyat olsaydım bu kulak zarı olduğu için 1,5 ay uçamıyorsun. Ben orada ameliyat olsaydım ve 2 ay bekleseydim benim 2 ay bankaya hiçbir şekilde erişimim yok ve bütün transferler, ödemeler oradan geliyor. Ya bu benim için çok büyük bir sıkıntı olurdu. Bu sebepten dolayı da ben dedim ki İstanbul'a gideyim, hem işlerimi halledeyim hem de orada ameliyatım olurum. Bu kadar basit aslında.
Yani bunun altından bir şeyler arayanlar, işte ya bak orada niye olmadın, orada iyi değil mi veya şey. Hayır, asla. Ben Bali'deki doktora da güvendim. Yaptırırdım. Çünkü çok iyi doktorlar var orada. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Sadece bu durum olduğu için İstanbul'a geldim. Bunun için de hesap verecek değilim. Yani burası benim ülkem. Tabii ki gelirim giderim. Yani bunda niye bu kadar bazıları takılıyor onu da bilmiyorum. Bir tanesi de yazmış, bak bu halde bile Instagram'da paylaşım yaptım. Bu halde bile bana saldırmayı ve bu şekilde bir şeyler aramanın peşinde olan iğrenç insanlar var aramızda. Yani bu haldeyken bile benimle uğraşan maalesef bir sürü insanlar oldu, mesajlar yazdı. O kadar çok geçmiş olsun mesajları geldi ki sizden, YouTube'dan olsun, ondan sonra Instagram'dan olsun. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Kötü niyetliler ve kötü yazanlar da oldu. Onlara yapacak bir şey yok. Yani gerçekten o şeyden kafama taktığımda falan da değil. Sadece söylüyorum ki siz de bilin. Böyle insanları da aramızda olduğu, böyle iğrenç insanları da aramızda olduğunu bilin diye söylüyorum. Adam işte bak Bali'yi övüp durma, gördün mü işte geldim burada olduğunu ameliyatını falan gibi. Ondan sonra yok maymun mu yedi kulağına, yok ne bileyim, böyle saçma sapan bir sürü şeyler de geldi. Yani sağlıkla dalga geçmeyin. Bugün bana olur, yarın başı size olur. Yani böyle şey yapmayın. Bakın içiniz fesatlık, kötülükle dolu olmasın. Biraz sevgiyle, güzellikle bakın dünyaya ki güzellikler, sevgi de sizi bulsun. Benim düşüncem bu. Bakın kulağımın hali bu. Kan içerisinde. Yani kolay değil. Kolay değil. Diyeceksiniz ki niye temizlemiyorsun? Şurada dikiş var. Yani orayı temizlerken o dikiş açılabilir. O yüzden ellemiyorum. Doktor uyardı, kesinlikle su değmesin dedi. Şu dışı biraz temizleyebiliriz ama şuraya kadar girdim mi orada dikiş var. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani iyi, hoş durmuyor ama ya bırak hoş durmasın da ama hiç değilse sağlığımıza şey olmasın, düzelsin bir an önce. Durumlar böyle. Şimdi ameliyatla ilgili size şöyle bilgi vereyim. Ben İstanbul'da Memorial Hastane'de ameliyat oldum. Ataşehir'deki çok güzel bir hastane, lüks bir hastane. Bunu zaten söylememe gerek yok. Memorial bilenler bilir. Çok iyi bir doktor beni ameliyat etti. Ameliyattan sonra bu tarz kulak zarı ameliyatından sonra çok uzun bir süre iyileşme süreci var. Yani 1,5 ay benim şu anda uçuşum yasak. 1,5 ay uçamazsın dedi. Yürüyüş, işte otobüse binme veya araç bunlarda bir sıkıntı yok. Ama uçma konusunda basınçtan dolayı olmayacak. Ben de buralarda kalacağım, daha iyi hissettiğim zaman belki çevre ülkelere gidip oraları seyahat etmek istiyorum. Duruma göre bakacağız. Türkiye'de de birkaç yere gitmek istiyorum. Antalya olsun, işte böyle aklımda birkaç yerler var. Bakalım, biraz burada süreç geçecek. Videolar gelmeye devam edecek. Videolarda aksama olmayacak. Çünkü ben sadece biliyorsunuz gezi değil veya seyahat değil, birçok videomda da konuştuğum, bir şeyler anlattığım, insanlara aktardığım videolarım da var ve gayet de seviliyor. Sohbetim veya konuşmamı sevenler de birçok var. Bu ameliyattan sonra da yine 6 ay boyunca çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gerek ağır kaldırmama, kendini zorlamama, böyle şeyler çok var. Şimdi benim sabah kalkıp da ben bir fabrikaya veya bir iş yerine gitmiyorum. Ama dinlenebiliyorum, daha farklı bir işim olduğu için ben bu ameliyatı olmam mantıklı. Ama size bu ameliyat, çünkü ben bu paylaşımları yaptıktan sonra o kadar çok kişi yazdı ki bende de var o problem, işte ben de olmak istiyorum gibi birçok şey vardı. Yorumlar gördüm. Eğer bir ağır işiniz varsa bunu 5 kere düşünün bu ameliyatı olmak için. Sebebi de sizin bu ameliyattan sonra evet belki 1-2 ay sonra daha iyi hissedebilirsiniz ama eğer ağır bir işiniz varsa tekrardan kulak zarının açılması söz konusu. O yüzden yaptığınız meslek ağır bir meslekse, böyle bir mesleğiniz varsa bunu doktorunuzla tekrar konuşun, ona göre olun. Çünkü dediğim gibi tekrarlama, yani bu kulakla çok kötü olur. Yani düşünsenize, ameliyat oluyorsunuz ve aynı yerde yine aynı problem, bir daha ameliyat falan derken insanı psikolojikmen çok etkiler.
Şimdi kulak zarı ameliyatı %100 garantisi olan bir şey değil. Ben oldum ama 15 gün sonra görülecek, doktor bakacak. Yama tutmuş mu tutmamış mı? Tutmaya da bilir. Böyle de bir şey var. Yani umarım tutar ve bu işten kurtulurum. Çünkü gerçekten sıkıntı veriyordu. Sürekli akıntı oluyordu. Yani bir sürü problemler yaşadım. Yani umarım iyi olur. Ameliyatla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi biraz planlarımla ilgili anlatayım. Ben 1,5 ay uçamayacağım. Bu kesinleşti. Bu süreç içerisinde de Türkiye'de birkaç şehire gidip daha sonra da çevre ülkelere, Azerbaycan olsun ve çok istediğim Mısır'ı da görmek istiyorum. Daha sonra tekrar Bali'ye gidip tabii ki işimize, gücümüze devam edeceğiz, bakacağız. Videoların devamı da gelecek. Buradan da gelecek. 4 yıl aradan sonra ben Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye gelmeden önce birçok kez tabii Türkiye hakkında efendim böyle oldu, şöyle mülteciler geldi, şöyle doldu, şöyle ortam bozuldu, her şey çok pahalı, birçok şey duyuyorduk. Şimdi ben Anadolu yakasındayım. Bir hafta oldu buralardayım. İşlerimi de hallettim, banka olsun, diğer işler olsun. Birçok işi hallettim. Bir de bayramdan sonra kaldı. Onları da kısa sürede halledeceğiz. Açık, samimi bir şekilde söylüyorum. Ben Anadolu yakasındayım ve Anadolu yakasında gerek işte mültecileri olsun, ondan sonra ortam olsun hiçbir sıkıntı görmedim. Gayet düzgün, birçok lüks yer var. Yani benim hoşuma gitti, açık söyleyeyim. Ben İstanbul'u çok bilen bir insan da değilim. Ben yıllarca Antalya'da yaşadım. Ama Anadolu yakasında herhangi bir problem görmedim. Onu da söyleyeyim. Gayet modern ve kaliteli insanların olduğu bir ortam. Tabii ki Avrupa yakası nasıl bilmiyorum. Orası daha farklı olabilir. Geçmedim o tarafa çünkü işlerim var. Pahalılıkla ilgili de evet, gerçekten bazı şeyler çok aşırı pahalı geliyor. Yani baktığın zaman evet, bu niye bu kadar dediğim birçok şey var. Ancak hala böyle kıyaslama yaptığımız zaman dünyayla birçok üründe o kadar da aşırı pahalı olmadığını düşünüyorum kendi açımdan. Şimdi baktığım zaman bazı şeylere bakın gayet iyi. 1-2 dolara denk geliyor hesapladığım zaman. Normal. Ama bazı şeyler var. Bu ne ya diyorsun, yani saçma olduğu ortada. Mesela bir elbise yıkattım. 4-5 parça o gün. 550 TL para aldı. Yani bu nereden baksan 16 dolar yapar. Çok saçma geldi yani. Bu ne dedi. Mesela dürüm söylüyorum. Şimdi ben tabii ki özlem var. Yani şeyde 4 yıldır tabii ki Asya ülkelerindeyim. O yüzden buraya gelince bol bol da yemeklerimizi yemeye çalışıyorum. Özlemi gidermeye çalışıyorum. Dürüm mesela 100-120'ye var. O da işte 3 dolar, 4 dolar. Normal, çok aşırı böyle bir pahalı değil. Ha tabii ki bakın, bunda yani burada yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi yurt dışından gelen bir insan için bu fiyatlar, buradaki fiyatlar kesinlikle pahalı değil. 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar, işte yok 10 dolar para değil. Ama burada yaşayan ve buranın şartlarına göre çalışan insanlar için aşırı pahalı. O yüzden böyle şeyle zaten benim burada haddime değil. Yani burada şimdi efendim bu çok pahalıymış, bu hiç iyi değil, bu güzel değil. Ben burada yaşamıyorum. Yani Almancılara da bak burada çok kısıyor. Ben eski bir Almancı olarak ben de yaşadım 20 yıl Almanya'da. Oradan geliyorlar buraya, burası çok güzelmiş, her şey çok iyi. Bunlar niye böyle yapıyor? Herkes boş konuşuyor, ne bileyim ne gibi şeyler. Yanlış. Buradaki insanlar ne gibi sıkıntılar yaşıyor, ne gibi şeylerden şikayetçi. Çünkü sen Almanya'da çalışıyorsun 4.000 euroya, geliyorsun burada keyfine bakıyorsun. Burada niye insanlar sesini çıkarıyor diyorsun. Kendinin keyfin yerinde. Tamam mı? Ama buradaki insan çalışıyor 15-20 bin liraya. Geçinemiyor arkadaşım. Ev kirası belli, şey belli. O yüzden saygı duyalım. Yani oradaki, yani bana düşmez bu yorumu yapmak. Veya Almanya'da yaşayan, Amerika'da yaşayan, İngiltere'de yaşayan bize düşmez. Buradaki insana biz sormamız gerekiyor. Kardeşim sen memnunsun, iyi misin? O ne diyorsa o, çünkü o burada yaşıyor. Ya bu çok ince bir detay. Yani böyle bir şey haddime kesinlikle. Ben şu anda bu fiyatları kendi açımdan değerlendirdiğim zaman, ben dolar kazanan bir insanım. Bana normal geliyor. Çok böyle aşırı wow gelmiyor. Ama burada yaşasaydım, 15-20 bin TL'ye çalışsaydım aşırı pahalı. Bu işin içinden çıkılmaz.
Böyle de bir durum var. O yüzden hepinize gerçekten kolay gelsin. Türkiye bir ekonomik zorluktan geçiyor. Bu bir gerçek. Tabii ki parası olan da var, çok var. Yani Türkiye'de şey değil. Ama önemli olan birkaç bin veya birkaç yüz bin zengin olması değil. Orta direk durumu nasıl? İşte orta direk eğer kalmasa, düşerse ister istemez huzurda, mutlulukta düşüyor. Çünkü her şey ekonomiye bağlı. Bugün sağlık, bakın ben kulak zarı ameliyatıma 110 bin TL para verdim. Evet, 110 bin TL para verdim. Bunlar her şey parayla. Sağlık da parayla. Mutluluk da parayla. Şunu söyleyeyim, para her şey değil ama birçok şey. Yani bu zaten kendimizi kandırmayalım. Efendim parayla şey olmaz, para yok. Hayır abi, önemli. Bugün sağlıkta lazım, bugün giyimde, kuşamda, yaşamda, her şeyde para gerekli. Mücadele çocuklarımız için, geleceğimiz için önemli. Biz yapmasak kim yapacak? Kimse altın tepside bize sunmayacak. O yüzden burada Türkiye'de yaşayan insanlara kolay gelsin. Biz tabii ki yurt dışında yaşayabiliriz ama her zaman kalbimiz bura. Bura bizim vatanımız. Her zaman gelip gideceğiz. Yani ben gönül isterdi ki çocuklarla beraber, eşimle beraber buraya gelip çok istedim ama uçak biletleri çok pahalı. Bizim şimdi 4 kişi buraya gelmemiz, kalmamız falan derken yani çok büyük paralar çıkacaktı. O yüzden de ben mecburen tek geldim. Tek başıma gittim, ameliyat oldum. Çok sevenlerim yazdı, gelelim edelim takipçilerden. Kimseyi yormak istemedim, kimseyi böyle şey yapmak istemedim. Şu anda dinleniyorum, İstanbul'dayım. İşte bir 15 güne kadar daha iyi hissettiğim zaman Türkiye'de birkaç şehir gezip ondan sonra çevredeki ülkelere, karayoluyla gidebileceğim ülkelere gitmek istiyorum. Video çekmek istiyorum. Yüzümüz tekrar güler bir şekilde ve enerjimi de size aktararak yine güzel videolar yapmak istiyorum. Daha sonra bu kulakla ilgili de riskler düştüğü zaman, uçuşum tamam olduğu zaman, doktor okey dediği zaman Bali'ye tekrar geri dönüşüm olacak. Geldiğimden beri dediğim gibi çok burada yemekleri özlemiştim. İşte birçok özlem duyduğum yemekleri yedim. Çok mutlu oldum. İnsan özlüyor, çok özlüyor. Belki size tuhaf gelebilir. Ya şunu yesen ne, yemesen ne. Hayır öyle değil işte. Çok insan özlüyor. 4 yıldır da uzak kaldık. Geldik burada. O heves geçti. Yani o özlem geçti. Onun dışında da benim birçok arkadaşım Antalya'da. Yani burada öyle arkadaşlarla falan da görüşemedik. Çok davet var. Instagram'dan olsun. Çok davet var. Takipçilerden. Misafir etmek isteyenler var. Ama şu anda durumum müsait değil. Kendimi iyi hissetmiyorum. Daha sonra hem takipçilerde de buluşup, onlarla da görüşüp, daha sonra da arkadaşlarımın daha yoğun olduğu Antalya'ya gidip ve bazı çevre şehirleri de görmek istiyorum. Gezmek istiyorum. Zaten buradayız. O zaman da biraz değerlendirelim. Durumlar böyle. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. İstanbul'da hava soğuk. Ben alışkınım. Bali'de her zaman 28-30 derece sıcak. Sıcak memleketi sevdiğimi burada bir kez daha anlıyorum. Ben sıcağı seven bir insanım. Çok açık ve net. Yani burada hava gündüz biraz iyi oluyor ama akşam yine soğuk. Ve şu anda da bayağı soğuk hissediyorum yani. Şu anda Nisan'ın ortası Mayıs'a doğru Antalya'nın havası çok güzeldir. Ben de bir an önce biraz daha iyi hissettiğim zaman Antalya'ya gitmek istiyorum. Sıcak yerlere doğru kaçmak istiyorum. İstanbul çok güzel. Dediğim gibi Anadolu yakası gayet güzel bir yer. Ama bana göre değil. Her yer beton, büyük şehir bana göre değil. Ben daha çok Antalya'da daha mutlu olurum. Veya böyle küçük kasabalarda olsun, işte farklı yerlerde daha mutlu olurum. Durumlar böyle. Bunları sizlere aktarmak istedim. Sizlerle tekrar buluşmak istedim ameliyattan sonra. Durumları anlatmak istedim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Tekrar herkesin bayramını buradan en içten dileklerimle kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda tekrardan buluşmak üzere. Enerjim düşük olmuş olabilir bu videoda. Bunun için de kusura bakmayın. Herkese selamlar, sevgiler. Onu derler biz bekler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu ben.
olsan ki zaten böyle güzel her şey.